Merhaba arkadaşlar. İnsan beyninin kökeni ve evrimine ilişkin olarak sürdürdüğümüz araştırmada beyin konusuyla devam ediyorum. Beyin konusu insan dilinin evrimini ve bugünkü durumunu kavramak açısından son derece önemli. Sanırım şimdiye kadar ele aldığımız videolarda işlediğimiz konular ve tartışmalar bu konunun önemini sizlere kavratmıştır. Bu konuyu ele alırken zaman zaman gelen ilginç bazı sorulara da yanıt vermek istiyorum. Çünkü bazen arkadaşlar çok güzel sorular soruyorlar yorumlar kısmında ya da farklı kanallardan bana ulaşan arkadaşlar konularla ilgili değişik sorular soruyorlar. Bu sorulardan bir tanesi de şöyleydi. İnsan beyni esas olarak mantıksal ve matematiksel olarak mı işler yoksa başka bir işleyiş tarzı var mıdır diye bir soru gelmişti birkaç video önce. Aslında bu soruya yanıt vermek ve bu sorunun içerdiği konuları ele almakta yarar var. Çünkü bunlar ele aldığımız konularla doğrudan ilişkili. Şimdi bu videoda kısaca bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi insan beyninin mantıksal ve matematiksel olarak işleyip işlemediği sorusuna verilecek yanıt aslında epistemolojik ve metodolojik olarak konuya nasıl baktığınıza ve sorunları nasıl ele aldığınıza bağlı olarak değişir. Yani bu sorunun yanıtı hem evet hem de hayır olabilir. Yani ne demek istiyorum? Demek istediğim şu. Şimdi kapalı bir sistem olarak insan vücudunu, yani herhangi bir canlı organizmanın yapısını ya da onun belli bir organının işleyişini ele aldığımız zaman maddenin işleyiş yasaları ve bağlı olduğu ilkeler, işleyiş ilkelerine bağlı olarak aslında her kapalı sistemin işleyişinde belli bir matematiksel ve mantıksal sürecin olması gerekiyor. Çünkü böyle bir süreç olmadan zaten bir sistem, bir bütün, belli bir düzenliliği, kuralları, işleyişi olan bir yapı oluşamaz. Dolayısıyla insan beyninin mantıksal ve matematiksel olarak işlediğini söyleyebiliriz. Fakat bu mantıksallık ve matematiksel işleyişi tıpkı modüler beyin anlayışını savunanların yaptığı gibi beyni birebir bilgisayara benzeterek tıpkı bilgisayarda olduğu gibi yani tamamen mantıksal ve matematiksel işlemlerle beynin işlediğini söylediğinizde tabii durum değişiyor. O zaman böylesi bir işleyişin beynimizde olmadığını pekala söyleyebiliriz. Neden böyle söyleyebiliriz? Şimdi bu konuya ilişkin değişik örnekleri ele aldığımızda bunu neden söyleyemeyeceğimizi anlayacağız. Şimdi aslında bu soruyu soran arkadaşın arka plandaki düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyorum fakat genel olarak insan beynini bilgisayara benzetenlerin yola çıktıkları nokta şu. Yani bildiğiniz gibi bugün bilgisayarların ve özellikle de son dönemde yapay zekanın olağanüstü başarıları var. Yani bu başarılar öylesine artmış durumda ki bildiğiniz gibi eskiden örneğin bilgisayarların dünya satranç şampiyonlarıyla maç yapmaları neredeyse olanaksızdı ama oysa ki bugün yani artık bu konuda bir tartışma yok. Yani gelişmiş, iyi programlanmış yapay zeka ve ona bağlı işletim programlarıyla çalışan bilgisayarlar kolay bir biçimde dünya şampiyonlarını yeniyorlar. Bunda da bir şaşırılacak bir durum yok. Çünkü insan beyninin işleyiş hızına baktığımız zaman yani örneğin saniyenin 1/1000'ini milisaniye olarak düşünün. Yani insan beyninde bir yerden bir yere bir verinin aktarılması ya da herhangi bir konuda bizim tepki verme süremiz ölçüldüğünde yani 200-300 milisaniyelerle falan söz ediyoruz. Yani saniyenin işte onda yüzde biri falan. Oysa ki bir bilgisayar, bugünün yapay zekalarını düşünün herhangi bir konuda. Yani bir saniyede milyarlarca veriyi işleyebiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bilgisayarlarla insan beyninin kıyaslanması
mümkün olamaz. Böyle bir şey yok. Yani örneğin göz retina tarama özelliğini düşünün. Yani isterse dünyadaki 8 milyar insanın göz retinası bu bilgisayara yüklenmiş olsun. Karşısına gelen her insanı anında kim olduğunu tespit edebilir. Bugünkü teknoloji bu kadar ilerlemiş ve gelişmiş durumda. Yani kuantum fiziği ile ilgili bazı örnekler verilir. Örneğin 500 kilometre uzunluğunda bir menzil düşünün. Buranın ölçülmesi gerekiyor. Bugün teknolojinin gelişmiş olduğu seviyeyle bu ölçümü yaptığınızda hata payı milimetrenin belki onda %1'ine kadar bile düşebiliyor. Yani bu kadar kesin ölçümler yapabilen araçlarımız, olanaklarımız var. Yani bu açıdan baktığımızda bilgisayarlarla insan beynini karşılaştırmak elbette mümkün değil. Zaten yapay zeka tartışmalarıyla ve insan beyninin bilgisayara benzetilmesiyle ilgili tartışmaların çıktığı nokta da burası aslında. Yani insanların çoğu bilgisayarların bu olağanüstü kapasitesine ve hızına bakarak onların yapabileceği şeyleri insanların kesinlikle ve hiçbir koşulda yapamayacakları gerçeğinden hareketle bilgisayarların insanları geçtiğini ve genel yapay zekanın elinin kulağında olduğunu, her an gündeme gelebileceğini falan düşünüyorlar. Ama bu olayın tabii bir boyutu. Şimdi daha önceki videolarda da anlattığım gibi yakın dönemde genel yapay zekanın olanaklı olmasını zorlaştıran bir takım etmenler var. Bunlara daha önce de değinmiştim. Yeri geldiğinde tekrar bu konuya tartışmak durumunda kalabiliriz. Fakat benim burada anlatmak istediğim şu. İnsan beyninin matematiksel ve mantıksal olarak çalıştığını kabul etmekte bir beis yok. Yani bir sakınca yok. Böyle olabilir. Çünkü canlılar dünyasına yakından göz attığımızda bir takım hayvan davranışlarının örneğin buna ilişkin ipuçları verdiğini görüyoruz. Yani basit örnekler verelim. Örneğin göçmen kazların uçma sistemlerini düşünün. Bildiğiniz gibi göçmen kazlar havada uçarken V biçiminde sıralanarak uçarlar. Bu tesadüfen gelişmiş bir olay değildir. Aslında böyle yaparak bu kuşların %50 hatta %50'nin daha üstünde enerji tasarrufu sağladıkları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Çünkü kazlar kanatlarını çırpma durumunda V şeklinde gittiklerinde yarattıkları dalgalanma ve hava akımlarını yönlendirme becerisi sayesinde normalde harcamaları gereken enerjinin çok daha azını harcayarak bu büyük mesafeleri gidebiliyorlar. Yani burada açıkça hayvanların davranışlarının matematiksel süreçlerle işlediği ve böyle yürüdüğü görülüyor. Bu konuya ilişkin başka örnekler var. Örneğin daha önce belki sözünü etmiştim. Ağustos böceklerinin yani cırcır böceklerinin üreme döngüleri örneğin genellikle türlere göre değişmekle birlikte bu türler genellikle 13 ya da 17 yılda bir üremeye başlarlar. Yani yaşam döngüleri 13 ya da 17'ye bağlı olarak gelişmiştir. Çünkü cırcır böceklerinin yumurtadan çıktıkları dönemde öylesine yoğun bir sayılarla ulaşılır ki eğer bu 13 ve 17 sayısı söz konusu olmasa ki bildiğiniz gibi 13 ve 17 aslında asal sayıdır. Yani bu asal sayılara göre bunların üreme döngülerinin belirlendiği. Çünkü 13 ve 17'nin ortak bölenine ancak 221 yılda bir ulaşılabildiği için böceklerin sayıların olağanüstü sayılara ulaşmasının bu biçimiyle engellendiği söyleniyor. Yani burada aslında 13 ve 17 sayısı aynı zamanda Ağustos böcekleriyle beslenen ve onların çıkmasını
büyük bir hevesle bekleyen bazı canlıların yaşam döngüsüne de ters düşer. Yani dolayısıyla diyelim bu hayvanların yaşam döngüleri 2 ve 2'nin katları biçimindeyse ya da buna yakın bir durumdaysa, dolayısıyla bunların ortalama ömürlerinin de işte 2, 4, 8 ya da 10 yıl olduğunu düşündüğümüzde Ağustos böceklerinin üreme şeylerine tam denk gelmez ve dolayısıyla böyle bir denge kurulmuştur. Fakat hayvanlardaki bir takım davranışların ve hayvanların durumlarının matematiksel olarak işliyor olması aslında hayvanların bunu bilinçli olarak yaptıkları anlamına gelmez. Tabii şimdi beyni bilgisayara benzetenlerin bir takım örneklerden yola çıkarak bu konuda konuyu abartmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Yani buna ilişkin somut bazı örnekler de vermek mümkün. Bildiğiniz gibi karıncalar yuvalarından çıktıktan sonra çok uzaklara bile gidip fakat o uzaklardan tekrar yuvalarına gelmeyi başarabiliyorlar. Şimdi karıncaların boyutlarını düşündüğünüzde bu işi nasıl yaptıkları olağanüstü bir beceriye tanıklık ediyor gibi gözüküyor ilk başta. Ve nitekim konuyu böyle açıklamaya çalışan bazı araştırmacılar karıncaların çok ince bazı hesaplamalar yaptıklarını, bir takım ince matematiksel hesaplardan hareketle bu işi yaptıklarını söylüyor. Oysa ki doğanın işleyişinde her zaman böyle ince hesaplara gerek yoktur. Çok basit bir şekilde de doğa bu işleri halledebiliyor. Nitekim karıncaların yuvalarını bulmaları aslında inanılmaz basit bir teknikle ilgili. Çünkü her karınca belli bir mesafeye giderken gittiği yola, tıpkı sümüklü böcekleri düşünün. Sümüklü böcekler ilerlerken yere bir iz bırakırlar ya, parlak bir iz, gözle bile görülür. Şimdi karıncaların da böyle bir iz bıraktıklarını biliyoruz biz. Buna feromon deniyoruz. Feromon denilen bu kokular aslında bir karıncanın gittiği yolu bize belirtiyor. Şimdi bir karıncanın bir yiyecek kaynağına ulaştığını ve o yiyecekle yuvaya döndüğünü düşünün. Onun yiyecekle yuvaya döndüğünü gören karıncalar hemen onun peşinden gitmeye başlarlar. Ama peşinden gitme dedim, onu takip ederek değil, onun bıraktığı feromonu, kokuyu izleyerek aynı yere giderler. Şimdi 1 iken 2 olur, 2 iken 5 olur, 5 iken 100 olur. Aynı karıncaların aynı yol üzerinde gidip gelmeleri o feromonların oraya bıraktığı kokunun giderek kalıcılaşmasına ve güçlenmesine neden olur. Ve dolayısıyla o uzaktaki yiyecek kaynağını bulmak için karıncaların gidip gelmeleri için ince matematiksel hesaplar yapmalarına gerek yoktur. Çok kolay biçimde o feromon kokusunu takip ederek yiyecek kaynağına gider ve aynı kokuyu takip ederek yuvaya geri dönebilirler. Hayvanların matematiksel hesaplamaları kullandıklarına yönelik bir başka efsane arıların petekleriyle ilgilidir. Bildiğiniz gibi arılar petek yaparlar ve bu peteğin gözleri genellikle altıgen biçimindedir ve çok düzgün bir yapıdadır. Fakat bu peteklerin bu altıgen biçiminde ve düzgün biçimde petekler inşa etmeleri araştırmacılar uzun yıllar onları uğraştırdı. Onlar bu işin nasıl yapıldığını, nasıl bir hesaplama ve ince ama ve ayrıntılardan geçtiği konusunda titiz çalışmalar yaptılar ama sonuçta bulunan şu oldu. Aslında arılar petekleri altıgen biçimde yapmıyorlar. Arı ağzından küçücük bir damla şeklinde bal mumunu çıkarıyor. Fakat yan yana koyduğu bu bal mumları zamanla nispeten sıvı oldukları için yayılmaya başlıyorlar ve birbirleriyle temas ettiklerinde ve bu temas noktasında birbirlerine tutunarak altıgen şeklini zamanla kendiliğinden alıyorlar. Yani arılar hesaplayarak bal mumlarını düzgün altıgenler biçiminde yapmıyor. Arı sadece ağzından belli bir miktar bal mumunu kusuyor. Fakat bunları yan yana koyuyor. Bir süre sonra bu kustuğu bal mumu sıvı akışkan olduğu için yayılıyor. Birbirleriyle tutuyorlar.
tutunuyorlar ve zaman içerisinde o petekler halini alıyor. Şimdi doğadaki işleyişe baktığımızda hayvanların bir takım davranışlarının aslında bunlara benzer çok basit ilkelerle ve basit bir işleyişle yürütüldüğünü görüyoruz. Şimdi beyni ve beynin bazı vücutla ilişkisindeki ilişkiyi abartan bazılarının öne sürdükleri gibi bazı hayvanların bir takım becerileri olağanüstü beyinsel yapılarıyla da beynin yaptığı şeylerle ilgili değil. Ne demek istiyorum? Buna ilişkin de birkaç tane örnek vereyim. Biraz önce arıların bal yapmasını ve karıncaların yuvalarının yönünü bulma örneklerinden söz etmiştim. Şimdi bunlar gibi ilginç örneklerden birisi Ağustos böceklerinden örnek vereceğim. Ağustos böceklerinin eş bulma stratejileridir. Bildiğiniz gibi yazın sıcak aylarında özellikle de Temmuz sonu Ağustos ayı boyunca erkek Ağustos böcekleri ağaçların dalların üzerine çıkarak gövdelerinin alt kısmındaki belli bölümleri birbirine sürterek ses çıkarırlar. Bu ses aslında dişilere yönelik bir mesajdır ve böylelikle en güçlü, en sağlıklı, en tiz sesleri çıkaran erkek Ağustos böceklerinin dişileri kendisine cezbettiği ve onlarla çiftleşmeyi başararak soylarının devamını sağladıkları söylenir. Şimdi bu söylendiği zaman genellikle düşünülen ve birçok araştırmacının tam da öne sürdüğü budur. Dişi Ağustos böcekleri çevrelerinde duydukları seslerden en tiz, en güçlü olanların aslında kendi soylarını devam ettirme bakımından en sağlıklı, en güçlü erkekler olduğunu varsayarak onlara doğru giderler diye mantık yürütüyorlar. Oysa ki Ağustos böceklerinin dişilerinin böylesi bir mantıksal bir süreçten geçme ve bir takım sonuca ulaşma diye bir dertleri yok. Tam tersine bu konuda yapılan titiz araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Ağustos böceklerinin kulaklarının yapısı son derece ilginç. Bu yapının ayrıntılarını koydukları zaman bilim insanları şunu belirtiyorlar. Dişilerin duyabilmeleri ve kendilerine en yakın gelen sesi algılayabilmeleri açısından bir takım kulak yapılarının özelliği var. Ve dolayısıyla onların duyabilmelerini sağlayabilecek biçimde ne kadar yüksek ve tiz sesle şarkısını söyleyen erkek Ağustos böceği ancak böylelikle dişiyi kendisine çekebiliyor. Yani dişinin o sese gitmesi ve o sesi algılayıp oradaki erkekle çiftleşebilmesi aslında dişinin yaptığı bir tercih ya da bir soyunu sürdürmeyle ilgili içgüdüsel bir hesapla ilgili bir şey değil. Bu tamamen Ağustos böceklerinin kulak yapılarının son derece sese karşı belli aralıklarda iş görebilmesiyle ilgili bir durum. Dolayısıyla dişi Ağustos böceğinin en gürültülü ya da en iyi şarkı söyleyen Ağustos böceğine doğru gitmelerinin nedeni aslında beyinlerinde yaptıkları bir takım hesaplama ve değerlendirmelerin sonucu değil, tam tersine kulak yapılarının yapısı gereği ancak bu kadarını becerebildikleri içindir. Bu konuya ilişkin bir başka örneğin bazı örümcek türleri avcıdır fakat bunların avcılıkları aslında sineklere, böceklere yönelik değil de tam tersine onları avlamaya çalışan diğer örümceklere yöneliktir. Yani bu avcı örümcekler örümcek avlarlar. Fakat bu diğer örümcekleri avlarken bunu öylesine incelikli bir sistemle yaparlar ki dışarıdan baktığımızda burada müthiş bir kurnazlık ve müthiş bir planlama varmış gibi gözüküyor. Oysa ki örümceklerin gözleri bizim bildiğimiz anlamda bir göz değil ve çevreyi bizim gibi görmezler. Dolayısıyla bu
örümcekler, yani örümcek avcısı örümcekler avlarını yakalayabilmek için belli bir örümcek ağına geldikleri zaman değişik numaralar yaparlar. Numara dediğim aslında şu: ağın merkezinde bulunan örümceğin kendi üzerlerine gelmesini beklerler ve geldiği zaman onu avlarlar. Peki örümceğin kendi üzerlerine gelmesini nasıl sağlarlar? Bildiğiniz gibi örümcekler ağın ortasında dururlar. Fakat ağdaki avlarının gelip gelmediğini bilemezler. Görmeleri o kadar değil. Görme duyusuyla bu işi yapmazlar. Onlar için önemli olan ördükleri ağın belli bir titreşimle sallanması onlara avın gelip gelmediğini belirtir. Yani örneğin diyelim çevrede rüzgar varsa örümcek ağı ister istemez sallanır. Rüzgarla ağ sallandı diye örümcek hemen merkezden her tarafa doğru gitmez ki. O rüzgarla sallanan düzenli rüzgar sallamasının titreşimlerini ayırt eder. Ya da oradan geçen çok iri bir hayvan ya da herhangi bir nesne de ağı sallamış olabilir. O sallamayı da örümcek avı olarak değerlendirmez. Çünkü o da kendisinin algı sınırlarının ötesinde ya bir tehdit ya da herhangi onu ilgilendirmeyen bir titreşim olabilir. Onun avlayacağı sinekler bellidir. Onların çapı bellidir, gücü bellidir. Dolayısıyla bu sinekler ağa yakalandıklarında onların çırpınmaları ve ağdan kurtulmak için yaptıkları çabaları örümcek algılar. Şimdi bizim avcı örümcekler işte böyle bir ağa geldiklerinde ağın kenarına geçerek ağı titretmeye başlarlar. Nasıl titretirler? Önce işte biraz yavaş sallar, sonra daha şiddetini artırır. Değişik yönlerde yapmaya başlar. Bir dizi art arda hareketi yapmaya başlar. Ve bunlardan en sonunda ağın ortasındaki örümceğin tepki vereceği, yani kendi avının titreşimlerine denk bir titreşimi avcı örümcek yaptığı zaman merkezdeki örümcek harekete geçer ve onun üzerine doğru gelir. Avcı örümcek de onu bekliyordur zaten. Dolayısıyla örümcek ağa yakalanmış sineği yakalamak için oraya geldiği sırada avcı örümcek onu yakalar ve yer. Dikkat ederseniz burada aslında dıştan baktığımızda avcı örümceğin belli bir plan yaparak bu işi yaptığı yapılıyor. Fakat aslında avcı örümcek tamamen içgüdüsel bir biçimde belli hareketleri yaparak kendisine yiyecek bulmaya çalışıyor. Daha önce örneğin kurbağalar örneğini vermiştim. Bildiğiniz gibi kurbağalar bizim gibi görmüyorlar. Kurbağaların bir nesne avlarını yakalayabilmeleri için görmeleri değil, avlarının hareket etmesi gerekiyor. Hareket ettiği zaman dillerini fırlatarak avlarını, yani sinekleri, böcekleri yakalayabiliyorlar. Dolayısıyla burada da aslında işleyiş tamamen mekanik, doğanın bir takım işleyişlerine bağlı olarak gerçekleşiyor. Tabii bu anlatmaya çalıştığım özellikler aslında değişik canlı türlerindeki zekanın olup olmadığı ya da zekadan ne anlaşıldığına bağlı olarak da değerlendirilebilecek özellikler. Çünkü doğada örneğin bazen öylesine incelikli şeyler vardır ki işleyişler, bu işleyişlere bakıldığı zaman yani bunun bir beyni olmayan bir canlının böylesine bir zekayı nasıl gösterdiği hayretle karşılanabiliyor. Bunun tipik örneklerinden birisi örneğin imparator kelebeği örneğini verebilirim. Şimdi imparator kelebekleri diyelim yazın sonuna doğru sonbahar geldiği zaman belli ağaçların üzerine çıkarlar. Ağacın uygun bir dalında yan yana duran yapraklardan 5 tanesinin dibini kemirir. Kemirdikten bir süre sonra
yapraklar kurumaya başlar. Çünkü kemirdiği için orada öz suyu akar ve yaprak beslenemediği için kurumaya başlar. Bildiğiniz gibi kuruyan yapraklar büzülmeye başlar. Ve bu imparator kelebeğinin tercih ettiği yapraklar büzüldüklerinde tütünü puro yapmak için nasıl bir rulo haline getiriyorlar ya da işte yaprak sarmasını düşünün. Onun gibi böyle kendi içerisinde buruşarak kıvrılır. Bir puro biçimini alırlar. İmparator kelebeği larvası yani tırtılı, çünkü bu dediğim işlevi tırtıllar yapıyor. Tırtıl bunun içerisine girer ve dolayısıyla kışı bu biçimde o yaprağın içinde geçirmeye çalışır. Ve başkalaşım dönemini tamamladıktan sonra ilkbaharda tırtıl bir imparator kelebeği haline gelerek yaprağın içinden çıkar ve uçmaya başlar. Şimdi burada ilginç olan şu, imparator kelebeğinin tırtılı ağacın üzerinde bir tane yaprağı kemirerek onun içine girmiyor da neden 5 tanesini yan yana, 5 tane yaprağın dibini kemirerek onları rulo haline getiriyor? Aslında burada ince bir matematiksel hesaplama var gibi gözüküyor. Çünkü şöyle düşünün, şimdi 5 tane yan yana puro haline kıvrılmış yaprak olduğunu düşünün. Şimdi yaz bitip ağaçtaki bütün yapraklar düştükten sonra ağacın dalları üzerinde böyle beşli öbekler halinde kurumuş yapraklar var. Şimdi kışın kuşlar da biliyorsunuz yiyecek peşindeler. Onlar da yiyecek aramaya çalışıyorlar. Şimdi 5 tane yan yana duran yaprak olduğunu düşünün. Bir kuşun dikkatini çekiyor. Kuş geliyor, birinciyi gagasıyla parçalıyor. Bakıyor ki bir şey yok. Sonra geliyor bir daha yapıyor. Onda da bir şey yok. Şimdi 5'te 1 şansı var bildiğiniz gibi. Fakat bir kuş 1, 2 yaptığında üçüncüde de bulamazsa artık orada bir daha uğraşmıyor. Çünkü onun maliyeti çok fazla oluyor. Fazla uğraşmış oluyor. Ve dolayısıyla onu bırakıp çekip gidiyor. Ya da tersini düşünelim. Kuş geldi, beşli kurumuş yaprak orada var. Birinciyi buldu. Baktı içinden bir tane kurtçuk çıktı. Bu sefer hevesle diğerine tekrar hamle yapıp onu düşürüp yemeye çalışıyor. Boş çıkıyor. Üçüncüsüne bakıyor, boş. Dördüncüye bakıyor, boş. Beşinciye belki bakıyor, boş. Bu sefer gene astarı yüzünden pahalı, maliyetli bir işlem olmuş oluyor. Yani bizim bakış açımızda olaya baktığımız zaman imparator kelebeği tırtılının geliştirmiş olduğu bu strateji gayet mantıklı, ince hesap işi ve eşsiz bir zekanın ürünü gibi gözüküyor. Ama tabii biz bunun belli bir bilinçle, belli bir hesaplamayla falan olmadığını daha önce verdiğim örneklerden de anlamış olmanız gerekiyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz doğadaki canlıların davranışlarında ve hareketlerindeki mantıksallık ve matematiğe dayalı işleyişleri abartmamalıyız. Bu işleyişler elbette maddi bileşenlerinin doğası gereği belli matematiksel, mantıksal süreçlere bağlı olarak gelişmiş olabilir. Onun başında değindiğim soru, beynin mantıksal, matematiksel mi çalıştığı yoksa başka bir tür çalışma tarzının mı olduğuna ilişkin soruya verilebilecek yanıt konusunda belli noktalara değinmeye çalıştım. Şimdi buradan bu söylediklerimden hareketle aslında beynin çalışmasında belli bir mantıksallık ve matematikselliğin mutlaka olması gerektiğini, çünkü
kapalı bir sistem olarak beyin ve insan vücudu da mutlaka maddi süreçlerle yürüdüğüne göre belli bir matematikselliğe mutlaka dayanmak zorunda olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yani matematik dediğimiz uğraş aslında belli düşünürlerin ya da matematikçilerin soyut kafalarından buldukları ve uydurdukları bir takım ilişkilerle değil. Tam tersine matematiğin ortaya çıkması doğadaki bir takım düzenliliklerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani biz geometrinin ve matematiğin ilkin antik dünyaya baktığımızda kaynağının Mısır olduğu genellikle söylenir. Özellikle de geometri açısından Mısır'da geometrinin gelişmesinin nedeni de bildiğiniz gibi Mısır'ın çevresinde Nil Nehri'nin taşkınları ve Nil Nehri'nin getirdiği milli topraklarda tarım çok verimli. Yani senede 2, 3 hatta bazı yerlerde 4 kez ürün alınır. Fakat bu ürünlerin alınabilmesi için Nil'in taşkınlarının göz önüne tutulması ve buna göre tarlaların belirlenmesi gerekir. Örneğin diyelim Nil taşkınlığı geçtikten sonra diyelim belli bir bölgedeki tarlalar belli insanlarındı. Peki bu tarlaların kimin tarlasının nerede olduğunu ya da konumunu, büyüklüğünü ya da birbirleriyle bağlantı noktalarını hesaplamak gerektiği için işte geometrinin gelişmesinin esas nedeni geometrinin Mısır'da gelişmesinin esas nedeninin bu Nil'in taşkınları ve Nil havzasındaki tarım faaliyetlerine bağlı olduğu söylenir ki gayet mantıklı ve işin aslına uygun durumunda bu olduğunu söyleyebiliriz. İnsan beyninin mantıksal ve matematiksel ilkelerle birebir çalıştığını söyleyenler esas olarak daha önce de vurguladığım gibi insan beynini birebir bilgisayar gibi ele alan modüler biçimde işlediğini ve bilgisayarların matematiksel işleyişlerinin olağanüstü matematiksel işleyişleriyle oluşmuş yapılarının gerçekleştirdiği olağanüstü işlerden etkilenen insanlar tarafından oluşturulduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla konuyu daha fazla dağıtmadan şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, insan beyni belli noktada mantıksal ve matematiksel ilkelerle işlemek zorunda. Fakat bu işleme beyni bilgisayara benzetenlerin düşündüğü türden her aşamada, her adımda beynin bir bilgisayar gibi çalıştığı anlamına gelmiyor. Tam tersine arı ve karınca örneklerinde ya da kuşların uçma örneğinde verdiğim gibi dıştan baktığınızda tamamen bir hesaplama işi gibi gözüken bazı davranış ve hareketlerin aslında doğanın son derece basit işleyişlerinin sonuçları olduklarını göz ardı etmememiz gerekiyor. Son birkaç videoda anlattığım gibi insan beyni her adımda bizim bütün günlük yaşantılarımızı sürdürürken sürekli bir bilgisayar gibi hesaplama ve mantıksal çıkarımlarla çalışmıyor. Tam tersine beynimiz aslında hazır paket programlar biçiminde çalışmaya modellenmiş bir durumda. Bu da gayet mantıklı. Çünkü bizden önceki ara beyin aşamasındaki canlılar ağırlıklı olarak belli sinyallere bağlı olarak sabit hareket desenlerini biçiminde davranışlarını sürdürürlerken bizde bu sabit davranış hareketleri, sabit davranış örüntüleri koşullu refleksler halinde zaman içerisinde bireyin kendi yaşantısı sürecinde gelişmiş otomatik davranış kalıplarına dönüşüyor. Tabii bunun mekanizmasının da aslında nöronlar arasındaki hepçi bağlantılar kurmaya yönelik birlikte ateşlenen nöronlar birlikte beyinde belli haritalar oluşturur ve bu haritalara göre davranışlar ve hareketler otomatik olarak halledilmeye başlanır.
Yani bizim günlük rutin yaşam akışımız içerisindeki davranışlarımızın çok büyük bir kısmı sabit davranış örüntüleri biçiminde gerçekleşiyor. Ve bunların çoğunun nasıl böyle olduğunu biz hiç düşünmüyoruz ve bunlarla ilgili herhangi bir çabamız yok. Yani bu hareketlerin çoğu otomatik pilotta hareketler. Her arkadaş sabahleyin uyandığı andan başlayarak akşam yatana kadar yaptıkları hareketleri bir bir gözünün önüne getirdiğinde bunların ne kadarının bu koşullu refleksler biçiminde otomatik pilotta gerçekleşen hareketler olduğunu düşünmeye çalıştığında, belli bir hesaplamalar yaptığında mutlaka çok şaşıracaktır. Çünkü bizim davranışlarımızın, hareketlerimizin, günlük yaptığımız işlerin çok büyük bir kısmı bu sabit davranış hareketleri biçimindedir. Zaten bilim insanlarının, filozofların, düşünürlerin bir takım şeyleri yapmaları, onları diğer insanlardan farklı kılan nokta da budur. Onlar kendi yaşantılarını sürdürmek için sabit davranış örüntülerine bağlı olarak belli işleri yapmak zorunda olmadıkları için düşünce ve araştırmalar üzerine yoğunlaşıp bu konularda bir takım gelişmeler sağlayabiliyorlar. Yani bu söylediklerim aslında yeni bir şey değil tabii. Bunu ilk dile getiren düşünürlerden birisi Aristoteles'ti. Aristoteles felsefe yapabilmek için birilerinin üretip bir takım şeyleri filozof denilen kişilerin önüne getirmeleri gerektiğini, ancak boş zaman, yani tırnak içinde boş zaman diyorum, günlük yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda olmadıkları durumda belli insanların felsefe yapabileceklerini söylemişti. Ki doğrudur. Yani örneğin günümüzde de bu gerçek pek değişmedi. Yani günde 16-18 saat çalışan bir emekçiyi düşünün. Bedenen çalışıyor, çok yoruluyor. Akşam eve geliyor, yemeğini yedi, dinlenmesi gerekir. Peki bu insan ne zaman kitap okuyacak? Ne zaman araştırma yapacak? Ne zaman konular üzerinde etraflıca düşünebilecek? Dolayısıyla onun böyle bir olanağı yok. Dolayısıyla bilimsel araştırmaları, felsefi araştırmaları yürütebilecek insanların günlük yaşam gailesiyle, yani günlük yaşamı sürdürmeyle ilgili sorunlardan kurtulmuş toplumun ayrıcalıklı kesiminden olmaları gerekiyor. Toplumun ayrıcalıklı kesiminden oldukları zaman onlar beyinsel faaliyetlerini yoğun biçimde sürdürebildikleri için diğer insanların göremedikleri, görselerde anlam veremedikleri ve belli bir teorik bütünlüğe kavuşturup bir teorik konumuna yükseltemedikleri değişik ipuçlarından çok anlamlı sonuçlar çıkarabiliyorlar. Demek ki buraya kadar söylediklerimi toparlamaya çalışırsak, insan beyni esas olarak belli oranda mantıksal, matematiksel işleyişlere bağlı olarak çalışır. Bu zaten bir kapalı sistem olarak insan vücudunun ve insan beyninin yapısının doğası gereği böyledir. Yani materyalist açıdan baktığımızda her kapalı sistemin, her işleyen, yürüyen bir yapının belli matematiksel, mantıksal ilkelere dayanması gerektiği gibi insan vücudu ve insan beyni de kuşkusuz belli ölçülerde matematiksel ilkelere ve mantıksal süreçlere dayanmak durumunda. Fakat bu matematik ve mantığa dayanma, insan beynini bir bilgisayara benzeterek insan beyninin katıksız ve saf bir bilgisayar gibi çalıştığını, her adımda kendisine ulaşan verileri ele alıp işleyerek buna göre insanların yönünü, faaliyetlerinin biçimini düzenlediğini söyleyen anlayışların savunduğu biçiminde bir işleyişe sahip değil. Tam tersine
İnsan beyni belli sabit davranış örüntüleri biçiminde bireyin günlük yaşam içerisinde hepçi bağlantılar kurarak beyninde sağlamış olduğu belli nöral ağlar haritalarına bağlı olarak koşullu refleksler biçiminde kendini açığa vuran belli davranış kalıplarıyla günlük yaşamını sürdürür. Bu günlük yaşamı bu biçimiyle sürdürmenin ağırlıklı olarak günlük beyin faaliyetlerinin çok büyük bir kısmını kapladığını biliyoruz. Buna ilişkin birçok sayıda örnek ve değişik noktalara daha önceki videolarda değinmeye çalışmıştık. İnsan beyninin otomatik pilotta çalışma özelliği ve dikkat yoğunlaşmasının olağanüstü derecede gelişmiş olmasıyla birlikte feedback dediğimiz geri bildirimler vasıtasıyla bu sabit davranış örüntülerinde meydana gelen farklılıkları ve yeni durumları beynin düzeltmeler yaparak çalışmasını sürdürdüğünü söylememiz gerekiyor. Başta sorduğumuz soruya şu yanıtı vermiş oluyoruz. İnsan beyni belli ölçülerde maddesel bir yapı olduğu için mantıksal ve matematiksel süreçlerle elbette işler. Fakat bu mantıksal ve matematiksel ilkelerle işleyiş insan beynini modüler tarzda çalışan bir bilgisayara benzeten anlayışların savunduğu türden bir anlayış değildir. Tam tersine insan beyni son derece basit, hazır, sabit davranış örüntülerine dayalı olarak faaliyetlerini sürdürür ve en önemlisi de bu faaliyetleri sürdürmenin dayandığı ilkelerin milyonlarca yılda gelişmiş olması çok önemlidir. Nitekim beyinle ilgili bundan sonra tartışacağımız konular esas olarak ağırlıkla insan beyninin en temel işleyiş noktalarındaki bazı durumlara nasıl geldiği ile ilgili olacak. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.